Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'de yaklaşık resmi olmayan rakamlara göre 10 milyon göçmen mülteci var. Türkiye'nin kaynakları bu göçmenler için kullanılıyor. Bunun yanı sıra dünyanın şu anda en çok nüfusuna göre göçmenin yaşamış olduğu ülke de artık Türkiye. Ülkemizdeki göç sorunu aslında ekonomi kadar çok önemli bir durum. Bunun yanı sıra bu insanların barınması, eğitimi, bu insanların Türkiye'de yaşayabilmesi için gerekli olan tüm ihtiyaçları da yine Türkiye tarafından karşılanıyor. Bunun yanı sıra ülkemizdeki milyonlarca işsiz, ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar da işin cabası diyebiliriz. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde bazı izleyicilerimiz hatırlayacaktır, bir sokak röportajında bir vatandaşımız bu göçmenler çalışmıyor, havadan geçiniyor ve muz yiyorlar diye bir ifade kullanmıştı. Bu da sosyal medyada patlamıştı. Bazı Suriyeliler arkadaşlar bu açıklama yapan ekonomik sıkıntı içerisinde olan vatandaşımızla dalga geçerek ellerine muzlar alarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar. Dalga geçtiler bizimle, Türklerle. Bunun ardından emniyet güçleri bir operasyon düzenledi. 45 kişiyi gözaltına aldı. Toplumda ayrımcılığa ve şiddeti körükleyen paylaşımlar yapmaları nedeniyle. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili bir gelişme var. Bu 45 kişiye ne oldu, bu muz yiyen, Türkiye kökenlilerle dalga geçen, biz muz yiyoruz siz çalışıyorsunuz diyen bu hokkabazlarla ilgili gelişme var. Bunu biraz sonra aktaracağım. Ama onun öncesinde değinmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerin elbette en kısa zamanda geçmesini, özellikle de tüm vatandaşlarımızın ekonomik olarak düzlüğe çıkmasını bekliyoruz. Rakamlara baktığımızda hemen hemen herkesin neredeyse bankaya borcunun bulunduğunu, kredi kartı borcu olduğunu, bunun yanı sıra pek çok kişinin de almış olduğu maaşla geçinemediğini görüyoruz. Dövizin, euronun 11 lirayı geçmesi, doların 10 lira olması tabii ki vatandaşın satın alma gücünü etkiliyor ve almış olduğu maaşı da eritiyor. Özellikle koronavirüs döneminde markette, çarşıda, pazarda fiyatların Türkiye'de en az %35, %40 civarında artmış olması da sanıyorum size bu konuda bir fikir verecektir. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçen ana vatanımızın bir de sırtında yaklaşık 10 milyon resmi olmayan rakamlara göre göçmen, mülteci ne derseniz deyin birileri var. Türkiye bu insanlara kucak açtı, ekmek verdi, bu insanları zor durumdan kurtardı. Ama olay öyle bir noktaya geldi ki artık bu insanların Türkiye'deki işsizlik rakamlarını arttırdı. Türkiye'deki ekonomiye negatif yönde ciddi anlamda etkilerde bulunduğu göz önünde. Hal böyleyken yapılan bir sokak röportajında bir vatandaşımızın muz yiyorlar diyerek içindeki yangını anlatmış olması da bu Türkiye'nin kucak açmış olduğu bu insanlar tarafından adeta dalga geçilecek noktaya çekiliyor. Utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan bu hokkabazlar bizlerle dalga geçiyorlar. Biz muz yiyoruz diye. Arkadaşlar, Türkiye'nin göçmen politikasını değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayarak Türkiye'de ne kadar göçmen varsa Avrupa'ya göndermesi gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Bu görüşteki insanları da destekliyorum. Sebebine gelecek olursak, Türkiye kendi vatandaşına iş bulmakta, aş bulmakta zorlanırken üzerine artı 10 milyon kişinin yüklenmesi adil değil, insani değil, vicdani değil. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere her biri bu göçmenlerden 50-100'er bin kişi alsa sorun çözülecek ama bunlar kapıya kimseyi yanaştırmıyorlar. Ekonomik olarak Türkiye'nin 4-5 kat en az üzerinde olan bu ülkeler yeter ki benim kapıma bir tane dahi bu muz yiyenleri gönderme diyor. Senin ülkende muz yesinler, ne yaparsalar yapsınlar, yeter ki bana gönderme diyor.
Almanya Başbakanı Merkel veda ziyaretleri için Türkiye'ye bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la bir görüşme yaptı, ziyarette bulundu. Orada yaptığı bir basın toplantısında şunu söyledi. Biz dedi Türkiye'ye 4,5 milyar euro verdik dedi. Kim için? Bu muzcular için. Ben de buradan Sayın Merkel'e diyorum ki, Merkel, muzunu da al, muzcularını da al, 4,5 milyar euronu da al, ananı da al, kim alırsan al. Hepsini al. Alabiliyorsan. Türkiye'nin senin 4,5 milyar eurona ihtiyacı yok. Sen madem insan haklarından, demokrasiden, mülteci haklarından, göçmen haklarından bahsediyorsun, demokrasi ülkesi olduğunu söylüyorsun, her fırsatta Avrupa'nın lider ülkesi olduğunu, ekonomik olarak dünyanın süper gücü, süper ekonomisi olduğunu söylüyorsun, al sana 10 milyon muzcu. Alsınlar onlar muzlarını, muzları bedava ver, senin karşında muz yesinler. Bu muzcular, arkadaşlar, her biri yemeğe dahi ekmeği yokken benim ana vatanımdaki vatandaşımın ekmeğini paylaştığı, yardım ettiği, iş verdiği, aş verdiği hokkabazlar bu muzcular. Bak bu muzcular var ya, bu muzcular. Türkiye'deki insanlarımızın, devletimizin yardım ettiği hokkabazlar bunlar. Şimdi utanmadan daha dünü kaçıp, bak kendi topraklarını kaçıp terk edip gelip sığındıkları ülkeye bunu yapıyorlar. Bu nedir? Hainlik değil midir? Nedir bilmiyorum. Siz cevap verin. Bu muzcular daha dün kendi topraklarından kaçıp geldiler ya Türkiye'ye. Bunların suçu günahı yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bu muzcuların. Kimin suçu günahı var biliyor musunuz? Bizim suçumuz günahımızı. Almayacaktık bunları. Arkadaşlar, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi Suudi Arabistan. Diğer Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt alacaktı bunları. Para da var bunlarda. Sorun yok ki bunlarda. Bunlar zaten hepsi Arapça konuşuyor. Aynı ırk. Yaşasınlar. Bunu söylerken beni sakın yanlış anlamayın. Ben ırkçılık, göçmen düşmanlığı falan yapmıyorum. Ben Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorunluluk şartlardan dolayı bakamayacağını söylüyorum. Yani durumumuz bizim iyi olsun. 100 milyon bakalım, sorun değil ama öyle bir şey yok ki. Suudi Arabistan aldı mı? Dolarların içerisinde yüzüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri aldı mı? Bahreyn aldı mı? Kuveyt aldı mı? Daha o Orta Doğu'da, Körfez ülkelerinde hangileri aldı? Sıfır. Ürdün'de biraz var. O kadar. Geri kalan hep Fasarya. 3-5 kişi almışlar. Geçen arkadaşlar Estonya Başbakanı mecliste bir konuşma yapıyor. Kadın diyor ki biz diyor 10 tane Suriyeli'yi alabiliriz diyor. 10 adet. 10 kişi. 10 aile değil bak 10 kişi. Sonra sosyal medyada konuşulunca tamam dedi 20 yapalım dedi bunu biz. 20 kişi. Ya 20 kişi Türkiye'de bir tane iş insanına göndersen o kendisi bakar be. Devlet olarak 20 kişi. İşte Avrupa bu arkadaşlar. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bu muzculara ne oldu? Gelişme var dedim ya. Bu bizimle dalga geçen hokkabazlara ne oldu? Onu açıklayalım hemen. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcısı, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleriyle ilgili soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış. Bu da kamuoyuna yanlış aktarılmıştır diyor. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 uyruklu şahıs tespit edilmiş. Bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulundurulmaktadır dedi. Yani paket. Kargoya veriyorsun, Suriye'ye gidiyor bunlar. Esad'a diyorsun ki al senin muzcularını beraber muz yiyin diyor. Yani açıklama bu. Ben öyle anlıyorum. Muzcular
arkadaşlar faaliyette Türkiye'deler. Çok güzel muzlar yiyorlar. Yani ben bu muzları Almanya'da, Fransa'da yemelerini de tavsiye ediyorum. Yesinler bakalım ne yapıyorlar. Türkiye hala geri gönderme merkezinde tutuyormuş. Ya gönder gitsin. Sen Almanya'da yap bakayım böyle bir şey. Muz yesene bakayım hadi. Öyle millet de sosyal medyadan dalga geçer gibi seni Esad'ın kucağına atarlar bak. Kucağına atarlar seni. Evet arkadaşlar. Türkiye hala bu 45 muzcuyu göndersek mi, gitse mi, gelse mi diye bekletiyor. Arkadaşlar, hiçbir devletin hiçbir devlete katkısı olmaz çıkarı yoksa. Muzcuları atmışlar Türkiye'nin kucağına. Ne yaparsalar yapsınlar diyor. Muz yiyen yarın başka bir şey yer diyoruz. Evet değerli izleyicilerim, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizden ricam lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bu muzcularla ilgili durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa'nın bu muzculara bakışını nasıl görüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Sizlerden bir diğer önemli ricam ise bizleri dünyanın dört bir yanından izleyen kıymetli izleyicilerimiz, bu videolarımızı beğenmeniz ve mutlaka kanalımıza da abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu çok çok önemli. Like atıp abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Sizlerden bunu hasreten bekliyorum.